Şimdi sizlere öyle bir çizgi filmin hikayesini anlatacağım ki büyük ihtimalle bu videoyu izliyorsan çizgi filmin filini izleyip kafası karışan ve ne anlatıyor bu sorusunu sorup araştırmaya başlayan tayfadansınız. Rick and Morty tıpkı diğer sevilen çizgi filmlerde olduğu gibi yine gizli bir hikayeye ve çizgi filmin sonunda anlamsız, kafalarda bir sürü soru işareti oluşturan bir finalle bitti. Merak etmeyin, herkes gibi bizlerin de kafası karıştı ve sorulması gereken çok soru var ve o soruların birden çok cevabı. Bu sebeple asıl kahraman Rick değil Morty'ydi. Bunun en büyük nedeni de babasından aldığı o işe yaramaz olarak nitelendirilen DNA'sıydı. Eğer o DNA'lar olmasaydı Rick kendisini hiçbir zaman saklayamayacaktı. Peki kimden saklamaya çalışıyordu ki? Rick'ler her zaman birbirinden zeki olanlardan korkmuştur. Bu sebeple de Rick'ler Morty'leri oluşturmuştur. Ama ilk Rick kimden korkmuştu ki? Belki de evrendeki en zeki kişi Rick değil, Morty'ydi. Bu ihtimaller olamaz mı? İlk defa Rick kendisini yenen bir düşmanla karşılaştı. O da şeytani Morty'ydi. İşte bizleri büyüleyen ve ağzından küfür eksik olmayan, hayatı sorgulatan artı 18 göndermeleriyle Rick and Morty'nin asıl hikayesi. Videoya başlamadan önce hiç bilmeyenler için ufaktan karakterlerimizi tanıyalım. Rick evrendeki en akıllı kişi, ancak biz öyle biliyoruz. Ya yanılıyorsak? Kendisi alkolik, ukala, kendini beğenmiş, egosu göklerde bir bilim adamı. Aynı zamanda en acımasız ancak bir o kadar sevecen ve bir o kadar da mutsuz bir insan. Morty kendisi ergen bir çocuk. Sürekli Rick'in dibinden ayrılmayan ve her macerasına ortak olan, affetmeyi seven, aynı zamanda bir o kadar aklı gelişmemiş bir insan. Rick'siz bir hiç olduğunu düşünen Rick'in torunu. Rick sözde dünyanın ve evrendeki en zeki insan, ancak torunu bir onun kadar tam tersi özelliklere sahip. Betty, Rick'in kızı. Kendisi gibi zeki biri, ancak bu zekiliğini çok fazla kullanmamış, kendisini ailesine vermiş biri. Jerry, Rick'in damadı ve Betty ile evli. Ancak bu çizgi filmde aklı çalışmayan kim derseniz ta kendisi derim. Hiçbir zaman bir baltaya sap olamamış, vasıfsız bir insan. Ancak bu şekilde olması çizgi filmin işleyişinde büyük bir öneme sahip. Summer, Betty ve Jerry'nin kızı. Aynı zamanda Morty ile kardeşler. Summer ise bir yan karakter diyebiliriz. Ancak birçok macerada Rick ve Morty ile hikaye dalmış biri. Karakterlerimizi tanıdığımıza göre şimdi başlayabiliriz. Her şey çok garip başlamıştı. Rick o zamanlar çok gençti ve bir ailesi vardı. Bununla beraber küçük kızları Betty'ye sahipti. Ancak günün birinde aniden bir geçitten başka bir Rick'in geldiğini ve ona bir portal makinesi yapması gerektiğini söylemesiyle hayatı değişecekti. Rick ise ben artık bilim işlerini bırakacağım ve ailem ile vakit geçireceğim demesiyle öfkelenen Rick çekip gitti. Genç Rick ise huzurla karısı ve kızını dondurma almak için hazırlanırken aniden bir portal açıldı ve bir bomba karısı ve kızının bulunduğu yere düştü. İşte o bomba her şeyi değiştirecek olan şeydi. Bu nedenle de gerçek Rick kendi portal silahını icat etti ve intikam almak için bütün evrende o bombayı atan Rick'i aradı. Yalnız herkesin kaçırdığı bir şey var. Ya o bombayı atan Rick değilse ve bir başkası attıysa veya o patlamayı kendisi yaptıysa, şimdi diyeceksiniz ki neden kızı ve karısını öldürsün? İşte bu sorular ile hikayenin karmaşık yapısına giriyoruz. Normalde Betty, yani öz kızı ve karısı öldü. Ancak biz her bölümde Betty'yi görüyoruz. Nasıl oluyor da ölmüş olan kızı diğer evrenlerde var? Ya da asıl soru, asıl Rick'in gerçekten bir kızı ve karısı oldu mu ki? Teorilere başlamadan önce hikayeyi tamamlamakta fayda var. Bilindiği üzere Rick evrendeki en zeki insan ve onun dengi yok. Ta ki 1. sezon 10. bölümdeki şeytani Morty'yi görene kadar. O kadar zekiydi ki evrendeki en zeki insan olabileceği sorusunu getirdi. Çünkü Rick'ler kendilerinin zeki olduğunu düşünür ve bu sebeple
kendilerinin yanında zıttı olup onların frekanslarını karıştırmaları için Morty'leri gezdirir. Böylelikle evrendeki en zeki Rick tespit edilemez. Bu Morty ise kendisine yüzlerce Morty'den oluşan bir kubbe inşa etti. Böylelikle onun zekasını kimse tespit edemeyecekti. Bir düşünün, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünen Rick'ler sadece yanlarına birer adet Morty alırdı. Bu Morty ise yüzlercesini kullanıyordu. Olayların derinlerine inmeden önce devam edelim. Rick'lerin Morty'leri yanlarında gezdirmelerinin sebebini final sezonunda öğrendik. Aslında bunun bir diğer karmaşık nedeni de kendi kan bağına sahip olması gerektiğinden kendi öz kızının dünyadaki en aptal ve vasat insanla evlenmesiyle Morty'nin dünyaya gelebileceği, bu sayede de kolay manipüle edilerek ne isterse yapabilecekleri bir evren yaratmaktı. Paralel bütün evrenlerdeki Betty ve Jerry'ler ile birbirleriyle tanıştırıp evlenmelerini sağladı. Bu yetmeyince Morty'leri doğal yolda elde etmek yerine onları klonladılar. Çünkü her macerada Morty'ler bir şekilde ölüyordu ve yerine yenileri lazımdı. Bakıldığında Rick neden evrenin, daha doğrusu bizim gördüğümüz evrenlerdeki en zeki olduğunu bu bölümde anladık. Aslında gerçek paralel evren yok. Bizim izlediğimiz her bölüm Rick'in kendi inşa ettiği ve sadece en zeki olabilecekleri Rick'lerden oluşan bir paralel yapı. Buna ise merkez solma eğrisi dediler. Bu eğri sayesinde kendilerinin hükmettiği bir evren yaptılar. Ancak bu durum değişecekti. Eğri sayesinde intikam peşinde koşan Rick evrendeki her Rick'i öldürüyordu ve öldürdükten sonra onları tarıyor, katil Rick olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Ancak birçok kişinin fark etmediği bir durum vardı. O katil Rick'in portal silahı normalden çok daha farklı ve gelişmiş olması. Bütün Rick'lerin elinde 3 gözlü bir portal tabancası var. Ancak bu katil Rick'te 9 gözlü bir tabanca var. Bu da normal Rick'lerin gidemeyeceği yerlere aslında onun sayesinde gidebildiğini gösteriyor. Belki de o katil olarak bildiğimiz Rick onu uyarmaya çalışıyor olamaz mı? Belki de onu bekleyen büyük bir tehlikeyi haberdar etmek için bir portal makinesini yapması gerekiyordu. Gerekiyordu ki yaşanması gereken olaylar yaşanmalı ve işleyiş devam etmeli. Zaten o evrendeki yaşanması gereken her şey yaşanmış olabilir. İşte bu sebeple o tehlike de şeytan Morty'ydi. Dikkatli incelediğimizde intikam peşinde koşan Rick kendisini hiç taratmadı. Bu da başka bir sorunun devamını getirdi. Belki de katil aslında kendisiydi veya gelecekteki hali. Bu sayede bu maceraya atılacak merkezi solma eğrisini Citadel, Morty'leri, Betty'leri, Summer'ları ve Jerry'leri olacak. Onlarla da bu maceraya atılacaktı. Yani her şey sonun başlangıcı olamaz mı? Sizlere Rick'lerin zeki olmasının yanında çok mutsuz biri olduğunu söylemiştik. Belki de kendisini mutlu etmek için bir aile oluşturmuş ve böylelikle de hayatın anlamını bulabileceğini düşünmüştür. Rick'e göre hayatın bir anlamı yok. Ancak felsefede bir kavram var. Hayatı anlamlı yapan bizim ona kattığımız olgudur. Hayatımızda birini seversek ve o da bizi severse bu hayatın anlamının kendisi haline gelir. Çünkü sevmek ve sevilmek bizlerin anlayamadığı ancak empatisini sadece yakın kişilerde kurabildiğimiz bir duygudur. Bu sebeple hayatın anlamı bizlerin ona verdiği değer ve anlamdan geçer. Nefret etmek, sevmek, merak etmek, bir şeyler icat etmek veya maceraya atılmak kişiden kişiye değişen bir kavram olmakla beraber herkes için hayatın anlamı farklıdır. Bu mantık Yıldızlar Arasındaki filminden bir alıntı. Çünkü Rick çok zeki ve her şeyi anlıyor. Ancak mutsuz. O mutlu olmak istiyordu. Kendisini öyle kandırmıştı ki hayatının yalandan ve kurgudan ibaret olduğunu biliyor ama buna rağmen bunu umursamıyordu. O sadece mutlu olmak istiyordu. Bu yüzden torunlarıyla vakit geçiriyor, onlarla beraber maceraya atılıyordu. Ve bu sebeple de birçok bölümde onun mutlu olduğunu görmüştük. Morty'ler ise asıl amaçlarını bilmeden hep Rick'lerin yanında ne derse yapıyor, ölmesi gerektiğinde ölüyorlardı. Ancak Rick'ler kendilerinin inşa ettiği bu evrende kendisinden çok daha zeki bir canlı olacağı ve bu onun bir eseri olabileceğini hiç düşünmedi.
Biliyorsunuz Morty'lerin Rick'leri ölürse hafızaları silinir ve başka Rick'lere transfer olur. Tazecik ve saf olan bu Morty'ler Rick'lerin dediği her şeyi yaparlar. Hafızaları silinmiştir. Bilgi birikimleri de. Ancak bir Morty hariç. O nasıl olduysa veya bu durumu fark ettiyse hafızasını silmekten kurtarmış ve her Rick'in ölümünden sonra başka bir Rick'e geçmiş. DNA olarak düşünürsek Morty Rick'in torunu ve bu da onu potansiyel zeki insan yapıyor. Böyle saf davranmasının sebebi hafızasının sürekli silinmesi olamaz mı? İşte bu sebeple şeytan Morty bu hafıza silmesinden kurtulmuş ve Morty'lerin amacını anlamış. Bu şeytani Morty de tek istediği ise merkez solma eğrisini yok etmek. Bunun için sadece Rick ve Morty'lerin bulunduğu Citadel'a gitmesi, orada bu yapının kaynak kodlarına erişmesi ve merkez solma eğrisini yok etmek için devasa bir portal açması gerekecekti. Citadel'e başkan oldu. Rick'in beyninden bütün bilgileri aldı ve bu devasa portalı nasıl açacağını anladı. Aslında Citadel koca bir portal tabancasıydı. Sadece merkez solma eğrisi sayesinde Rick'lerin en zeki olduğu evrenlere kapısını açmaya yarayan bir anahtardı. O yok edilirse merkez solma eğrisi de yok olacak ve etraflarına inşa ettikleri evrenler dışında başka evrenlere de gidebileceklerdi. Çünkü bu inşa edilen evren sadece zeki Rick'lerin evrenlerine açılan bir yapı ve portal tabancası da buna göre çalışıyordu. Rick kendi evrenini inşa etmiş ve kendi oyun kurallarını yazmış. Her ne olursa olsun aslında Rick kendisini kandırmaktan başka bir şey yapmıyordu. Bu merkez solma eğrisi yok edilirse sadece Rick'lerin zeki olduğu değil, aynı zamanda Morty'lerin veya başka insanların da zeki olabileceği, hatta asıl gerçek evrene gidip dedesiyle beraber mutlu ve huzurlu yaşayabilirdi de. Belki de kendisine bir merkez solma eğrisi oluşturup kendi evreninin Rick'i olmak istemiş de olabilir. Çizgi dizi tam anlamıyla bilinmez bir şekilde bitti. 6. sezon gelebilecek bir kapanışla bitirdi. Çünkü asıl Rick ölmedi. Bu da belki de bir ihtimal devam edebileceğini gösteriyor. Ancak ses seda yok. Bir gerçek var. Olması gereken her şey yaşandı ve bitti. Ancak diğer evrenlerde hala yaşanmamış olabilir. Bütün maceralar bizim evrenimizde yaşandı ve bu maceralara bizler de yolculuk ettik. Soru şu: bu macerada bizler Rick olarak mı yoksa Morty olarak mı dahil olduk?